Evet, şimdi crobumuza başlıyoruz. Bende 2 boy aynı numara şiş var. Şununla başlamıştım örmeye. Küçük boyunda da eteğin fırfırını yapmıştım. İkisi de aynı numara olduğu için fark etmeyecek. Yani ikisinden birini de kullanabilirim. Ya da telli olmak zorunda değil. Telsiz şiş de kullanabilirsiniz. Yine 5 numara kullanıyorum. Şimdi hemen ilmeklerimizi oluşturmayla başlayalım. Bu sefer bakalım 36 ilmek ile başlayacağız. Biraz ipimizi ayıralım şöyle. ...36 ilmeğimiz var. Şimdi bir düz bir ters yapacağız. Bir düz bir ters. Bu bizim birinci sıramız. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Eteğimizde de zaten aynı şeyi yapmıştık. Part 1'i izlediyseniz zaten lastik örmeyi biliyorsunuz. O yüzden burayı hızlı geçeceğim. Ben şimdi lastiğimi örüp geliyorum. 4 sıra lastik öreceğim. Bu birinci sıramda. Lastiğin 4. sırasındayım şu anda. Ters gördüğümü ters, düz gördüğümü düz örüyorum. Ters, düz, ters, düz diye gidiyor. Bu şekilde 4. sıramı da tamamlayacağım. Sonra ön tarafı düz, arka tarafı ters olacak şekilde ilerleyeceğiz. Lastiğimi bitireyim. Evet. 4. sıram da bitti lastikte. Şimdi bu ön tarafımız, örgünün ön tarafı nereden anlıyorum? Şu ip sağ taraftaysa fazla ipimiz ön taraftayızdır. Şimdi sürekli şunu tekrarlayacağız. Ön taraf düz, arka taraf ters. Ön taraf düz, arka taraf ters. Ta ki örgümüz lastikle beraber toplam 5,5 santimetreye ulaşana kadar. Ben göstereyim yine. Belki part 1'i izlemeyenler vardır. Hepsini düz örüyoruz. Yani şu şekilde. Tabii siz kendi stilinizde yine örebilirsiniz. Ben bu şekilde daha hızlı ve kolay örüyorum. Bir sıra boyunca düz örüyorum. Şu şekilde örüyorsanız problem yok. Eskiden böyle örerdim mesela. Aynı kapı, hiçbir fark yok. Ne kadar zormuş böyle örmek. Böyle devam ediyoruz. Bu sıra bitti. Düz sıra. Şimdi arkayı çevirdim. Bakın arkada pıtırcıklar oluştu. Yani ters sıralar oluştu. Arka tarafta hep ters örgü yapacağız. Yani nasıl? Bu arada kenar ilmekleri boşalıyoruz. Şu şekilde ters örgü yapıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Ön taraf düz, arka taraf ters. Ne zamana kadar? Toplam örgümüz lastikle beraber 5,5 santim olana kadar öreceğiz. Örgümüz 5,5 santimetreye ulaştı. Şimdi koltuk altı kesmelerini yapacağız. İlk olarak 2 tane kesme yapacağız. 2 tanesini bir örüyorum. İlmeğimi karşıya atıyorum. Bir tane daha örüyorum. İki tane kestik. Şimdi sıranın sonuna kadar örüyoruz. Başka bir şey yapmayacağız bu sırada. Bu taraftan ilk kesmemizi yaptık. Şimdi çeviriyorum. Bir kolun kesmesini yaptık. İkinci kolun kol altında sıra başından yapacağız.
Sadece sıra başlarında yapıyoruz kesmelerimizi. Sıra sonunda yapmıyoruz. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kol altında da yine 2 tane kesme yapacağız. 1 ilmeğimizi karşı tarafa attık. Bir kere daha kestik. İkisini bir örerek 2 tane kesme de buradan yaptık. Şimdi sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıra sonuna geldim. Şimdi sıra sonunda kesme yapmıyoruz. Dümdüz ördük. Çeviriyoruz. Sıra başındayız tekrar. Şimdi az önce buradan 2 tane kesme yapmıştık. Şimdi bir tane daha yapacağız. Yalnız bu sefer 2 tane değil, bir tane kesme yapacağız. Ters örüyor gibi yapıyoruz. 2 tane ilmeği tek seferde örüyoruz. Yine sıra sonuna kadar gideceğiz. Sıranın son ilmeğini de örüyorum ve çeviriyorum. Şimdi az önce buradan 2 tane kesmiştik. Bunun tek ilmeğini de keselim. Evet. Yine sıra sonuna kadar örüyorum. Şu şekilde şemadan göstereyim, daha anlaşılması kolay olsun. Koltuk altını keserken netleyemedik. Bir dakika. Netlemeye çalışıyorum. Koltuk altını keserken 2-1-1 şeklinde keseceğiz. İkileri kestik, iki taraftan da birleri kestik. Birer tane daha birlerimiz kaldı. Yani toplamda 4 bir taraftan 4 bir taraftan 2-1-1 şeklinde kesme yapmamız gerekiyor. İkisinin de 2 ilmeklerini yaptık. İkisinin de tek ilmeklerini yaptık. 2 koltuk altında birer tane daha kesme yapacağız. Onun videosunu artık çekmeyeyim. Aynı şeyi yapacağız. Yani birer tane daha kesme yapacağız. Sonrasını ben size anlatacağım. Son bir kesmem kaldı. Onu da şimdi yapıyorum. Bu kesmeden sonra elimizde 28 tane ilmek kalmış olması gerekiyor. Eğer fazlaysa muhtemelen kesmelerinizde eksik yaptınız, unuttunuz, atladınız. Bundan sonra boyun kesintisine kadar söyleyemedim. Boyuna kadar yine aynı şekilde ön tarafı düz, arka tarafı ters olacak şekilde öreceğiz. Ben yine ördükten sonra size kaç santimetre ördüğümü söyleyeceğim. Evet, kol kesiminden sonra örmeye dümdüz devam ettik. Kesme yapmadan. Şimdi buranın uzunluğuna baktığımızda toplam 13 santim yaklaşık bir uzunluğa sahip. Bundan sonra boyun için kesmeye başlıyoruz. Şimdi 12 tane öreceğiz. İlk olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sayalım, garanti olsun. 2 4 6 8 10 12. Şimdi 4 tane keseceğiz. Şu ikisini bir kesiyoruz. Bu bir. İlmeğimizi karşı tarafa atıyoruz. Tekrar kesiyoruz. Bu 2. İlmeğimizi karşıya atıyoruz. Bu 3. Tekrar aynı işlem. Bu da 4. Evet, şimdi burası boyun kesmesi. Bu taraf bir omuz, bu taraf bir omuz.
Devam ediyoruz. Başka bir şey yapmayacağız bu sırada. Sıra sonuna kadar örüyoruz. Şimdi şu tarafı artık hiç örmeyeceğiz. Burayı isterseniz ilmek tutturucuya toplayabilirsiniz ya da bir iğne iple toplayabilirsiniz ya da hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Burada duracak bu ilmekler. Şu omzu çıkacağım. Sadece bu tarafı öreceğim. Sonra bu tarafı öreceğiz. Yani bir omuz bittikten sonra bu tarafa geçeceğiz. Şimdi hep ön sırada yani düz sıradayken şu taraftan kesmelerimizi yapacağız. Bu taraftan kesme yapmıyoruz. Bu taraf dümdüz çıkacak. Ters sıramı da örüyorum sıra sonuna kadar. Yani şuraya kadar örüp geliyorum. Ters sıramı ördüm. Şimdi çeviriyorum. Şu ipimi şöyle yapayım. Çeviriyorum. Bakın bu tarafa hiç dokunmuyoruz. Şimdi düz taraftayız. Az önce 4 tane kesmiştik. Bundan sonra 2-2-1 şeklinde keseceğiz. Yani şu anda 2 tane keseceğiz. Bu bir. Bir karşı tarafa attım. Bu da 2. Evet, 2 tane kestim. Devam ediyorum. Ters sırayı ördüm, çeviriyorum. Şimdi ne yaptık? 4 tane kestik, 2 tane kestik. Şimdi 2 tane daha keseceğiz. Bu bir. Bu da 2. Yine düz ve ters sırayı örüp geliyorum. Son bir tane kesmemiz kaldı. O da tek. Yani bir tane kesme yapacağım. Kesiyorum. Son kesmemi yaptım. Diğerlerini artık bundan sonra omuza doğru normal düz ve ters örgülerimizi yapacağız. Şu şekilde boyun oyuntusu gözüküyor. Ama bu boyunun yarısı. Bir de şuradan kesme yapacağız. Şu yukarı doğru. Şimdi omuza doğru biraz daha örelim. Kesmeden sonra ne kadar ördüğümü size söyleyeceğim. Evet, son kesmeden sonra 4 sıra daha ördüm. Şimdi kesme yapıyorum. Kesmeniz arkaya da denk gelebilir. Öne de denk gelebilir. Hiç önemli değil. Tamamen keseceğiz şimdi. İki taneyi bir örüyoruz. İlmeğimizi karşı tarafa geçiriyoruz. Tekrar ters sırada olduğum için kesmeyi bu şekilde yapıyorum. Ben sıra sonuna kadar keseyim geleyim. Evet, son kesmemi de şu an yaptım. Dikmek için biraz uzun bırakabiliriz burayı. Kestim. İlmeğimizi bollaştırıyoruz. İpimizi içinden geçiriyoruz. Ve sıkıyoruz. Şöyle çevireyim. Burası biraz dağıldı. Evet, omzumuzun biri hazır. Şimdi geldik ikinci omzumuza. Şimdi burada ip yok örecek. O yüzden ip bağlamamız gerekiyor. En son şöyle örmüştük. Şu tarafa doğru örmüştük. Devam etmiştik. Yani ön sıra örüldü. O yüzden tersten başlayacağız örmeye. Hemen ipimi tığ yardımıyla şuraya bağlıyorum. Herhangi bir ilmeğin içine ipimizi çekiyoruz. Bağlıyoruz. Kesme ile başlayacağız.
Şimdi bu omuzda normalde ön sırada kesme yapmıştık. Ama bu şekilde ön sıradan kesme yapamayacağımız için arkadan kesmelerimizi yapacağız hep. Yani bu omuzda hep ters sırada kesme yapacağız. Şimdi 4 taneyi zaten kestik. Direkt ikililerden başlayacağız kesmeye. Yani 2 tane keseceğiz. Biraz sık olmuş burası. 2 taneyi ördüm. Bir tane attım. Yine 2 taneyi bir örüyorum. Bu şekilde kesiyorum. Kesmemiz bitti. Ters sırayı tamamlayayım. Sonra düz sırayı da tamamlayıp geleceğim ben artık, çünkü kesmeler tersten yapılıyor. İkinci kesmemizi yapıyoruz. Bir ikili yapmıştık. İkinci kesmede sıra. Tersten kesmek biraz daha zor geliyor bana. O yüzden biraz zorlanıyorum sanırım, ya da telefondan bakarak yapmak zor geliyor, bilmiyorum. İkinciyi de kestim. Bundan sonrası aynı. Yani tekrar isterseniz videoya almayayım. Ters sıramı bitireceğim. Düz sıramı bitireceğim. Sonra bir tane kesmemiz kaldı. Onu da yapacağız. Sonra dümdüz 4 sıra omza kadar çıkacağız. Sonra da tamamen kesme yapacağız. Diğer omuzla aynı. O yüzden ben size son halini göstereyim. Bu arada defterimden de şöyle göstereyim. 4 tane kestik. 2 tane kestik. Sonraki 2 tane kestik. Bir tane daha keseceğiz. Ve şurada 4 sıra daha öreceğiz. Elimizde 7 ilmek kalacak zaten bu kesmelerden sonra. 4 sıradan sonra tamamen kesiyoruz ve crop'umuzun ön yüzü bitiyor böylece. Evet, şimdi bitti ön parçamız. Boyutlarını şöyle, eni yaklaşık 17 santim. Şu şekilde boyu da yine 17 santim. Şimdi arka parçaya geçiyoruz. Arka parçayı yaparken aynı işlemler yapacağız. Şuraya kadar yani aynı lastik öreceğiz. Kol altını keseceğiz ve biraz daha ördükten sonra, yaklaşık 10,5 santim kadar ördükten sonra sırt için bir oyuntu yapacağız. Bir sonraki videoda onu anlatıyor olacağım. Başka da bir fark yok. Sırt kısmında şu kısım, yani omuzları birazcık daha fazla ilmek bıraktım. Orası biraz daha farklı olacak. Ama dikerken bir sıkıntı yaratmayacak bize bu. Şimdi sırta geçelim. 28 ilmeğimiz vardı. 14 tanesini öreceğim. 2'ye böleceğim yani. O 14 tane omza ulaşana kadar öreceğim. Sonra diğer kalan 14 taneyi örmeye başlayacağım. Şu şekilde göstereyim. İsterseniz bu yarısını ilmek toplayıcıya toplayıp da örebilirsiniz. Çok da şart değil. Toplamadan da örülebiliyor. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14. Buradan geri döneceğim. Arkayı çeviriyorum. Bu 14, kalan 14 burada bekliyor. Dönüyoruz. Kenarları örmeden alabiliriz. Şimdi burası omza çıkana kadar, yani istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar ön taraf düz, arka taraf ters olacak şekilde örülecek. Ben şimdi omza kadar örüp geliyorum. Evet, bir omuzu bitirdim. Yalnız şu an ölçemiyorum tam olarak. Kestikten sonra size ne kadar ördüğümü ölçeceğim. Şimdi kesmeye geçelim bir omuz için. Kesmeyi biliyorsunuz. 2 taneyi
yapabilirsem. Her zaman yaptığım şeyi video çekerken yapamam. 2 tane tek şekilde örüyoruz. İlmeğimizi karşı tarafa geçiriyoruz. Tekrar örüyoruz. Tekrar ilmeğimizi karşı tarafa geçirip tekrar 2 taneyi tek örüyoruz. Bu şekilde kesmemiz bitiyor. Evet, kesimimiz bitti. Şu şekilde düğümleyeyim. Sırt oyuntusu için ölçümüz yaklaşık 6 santim civarında. 5,5-6 santim diyelim. Aynısını şimdi burası için yapacağız. En son buraya kadar gelip tersten geri dönmüştük. Yani bunun ön sırasını örmedik. Buraya örmek için önden başlayacağız. İpimizi şuraya düğümleyeceğiz. Ve ondan sonra aynı şekilde bir sıra düz bir sıra ters şekilde yukarı kadar öreceğiz. Şimdi ben bir ipimi bağlayayım oraya. Önden gözükmeyecek şekilde düğümlüyorum. Sonra bunu temizleyeceğim. Şimdi ipimiz tamam. Devam ediyoruz örmeye. Yine kenar ilmekleri örmeyebilirsiniz, boşalabilirsiniz. Yine 5,5 santim kadar aynı şekilde örüyoruz ve diğer omzumuz da tamamlandıktan sonra kesim işlemini yapıyoruz. Tekrar videosunu çekmeyeceğim aynı işlem olduğu için. Bir sıra düz, bir sıra ters devam ediyoruz. İki parçamız bitti. Şimdi bunları ön yüzler birbirine bakacak şekilde üst üste getiriyoruz. Şu yanları ve omuzları birbirlerine dikeceğiz. Şu şekilde. Ve ondan sonra da son halini size göstereceğim. Dikiş işlemlerimiz bitti. Şimdi çeviriyoruz. Burası arkası. Bu kısım da önü olacak. Sık iğne geçeceğiz. Çünkü çok düzenli durmuyor burası. Buraya sık iğnemizi geçelim. Sonra süsleme yapalım. Şu arka sırt tarafının ucundan başlayacağım yapmaya. İpimizi çekiyoruz. Şunu da içeri gizleyecek şekilde tutuyorum. Onu da orada öreceğim. Bu şekilde dolaşacağız bütün yakayı. Diğer omzun uç kısmına gidene kadar. Maksat sıkı ve güzel, temiz bir görüntü oluşsun. Şu şekilde kenarı dolaşacağız. Çok daha güzel bir görüntü oluştu. Şimdi burada bir tane fazladan zincir çekiyorum.
ipimi kesiyorum. Bir tane zincir sıkıştırıyoruz. İpimizi içeriye çekiyoruz. Kötü bir görüntü olmaması için burada düğümlüyoruz ve kesiyoruz. Evet, son halini göstereyim, yakalım. Evet, daha güzel bir görüntü oluştu şu anda. Evet, süslemeye geçebiliriz. Yine süslemeye geçemedim. Yine bir iş çıktı. Şimdi şuraya ipimi takıyorum ve küçük minik bir bağcık yapacağım arkaya, enseye. Sonra bunu bağlarım. Zincir yapacağız buraya küçük bir. Bu şekilde iki tarafa da yapacağız. Ve burada kurdele yapacağız enseye. Düğme yapacaktım ama yapmamaya karar verdim sonradan. Dedim buradaki dekolteyi, sırt dekoltesini değerlendirelim. Neden olmasın. Bu şekilde iki tarafa da zincir çekiyoruz. Şimdi kaç santim örmüşüz bir ölçelim. 17 santim kadar zincir çektik. Şimdi bunu biraz uzun şöyle kesiyorum. Burada ucuna bir inci takmayı düşünüyorum. Bir iğneden yararlanayım. Ama bu iğneden geçecek mi bakalım. Geçiyor, tamam. Şimdi bu ipimizin ucuna iğneyi takıyoruz. Sonra inciyi geçiriyoruz. Ve bir tane de şuraya bir zincir çeksem bakayım nasıl duracak. Bir tane de zincir çekiyoruz. Çok tatlı oldu. Sonra buraya fazladan bir zincir daha çekelim. Yani daha doğrusu şöyle, son ilmeğin içinden ipimizi tamamen şu şekilde çekiyoruz. Sıkıştı. Burayı sıkıştırıyoruz. İpimizin ucunda ince olsun diye uğraştım. Bu kadar. Evet, diğer ipe de aynı şeyi yapacağım. Ensemiz böyle. Şimdi buraya küçük inciler dikmeyi düşünüyorum. Buradan sonrası dediğim gibi sizin zevkinize, tercihlerinize kalmış. Minik çiçekler örüp üstüne minik çiçekler de takabilirsiniz. Ben inci kullanacağım. O yüzden ben başta malzemeleri sayarken inci ya da tığ pek saymadım. Çünkü biraz örerken süreç esnasında gelişti. Hani o esnada ne yapacağıma karar verdim. O sebeple bazı malzemeleri başta saymamış olabilirim. Ama süs kısmı tamamen hani sizin tercihinizde olduğu için inci kullanmak zorunda tabii ki de değilsiniz. Şimdi ben incilerimi dikeceğim üstüne. Bu süreci de size hızlandırmış olarak izleteceğim. Evet, crop'umuzun son hali bu. Şimdi çok tatlı oldu. Altımızı da zaten önceden yapmıştık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Artan ipimi de göstereyim. Neredeyse yumağın yarısı duruyor gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Kanalıma abone olursanız, bu videoyu beğenirseniz ve beni Instagram'dan takip ederek yaptıklarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.